Uzun süreli açlıkta veya oruçta, yani genellikle 8 saat veya daha uzun süre yemek yenilmediğinde baş ağrısı meydana gelebilir. İyi haber şu ki tekrar yemeye başladığınızda baş ağrısı 72 saat içerisinde geçecektir. Fakat bu süreçte yaşayacağımız baş ağrısı yaşam kalitemizi azaltacaktır. Normal zamanlarda ağrı kesici ile bu ağrıyı geçirebilirken oruçken ağzımızdan herhangi bir şey almadığımız için farklı alternatif yöntemler düşünmemiz gerekiyor. Bugün hem bu baş ağrısının neden meydana geldiğini hem de iyileştirmek için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Buyurun videoya geçelim. Oruç baş ağrısı tipik olarak hafif ila orta şiddettedir. Genellikle alın bölgesinde zonklamayan tipte oluşur. Oruç baş ağrılarının nedeni tam olarak bilinmese de bununla ilgili birkaç teori var. Bunlar hipoglisemi, yani kan şekerinin normalin altına inmesi, susuzluk, kafein ve sigara yoksunluğu, uyku düzeninin bozulması, stres gibi bir takım psikolojik faktörler ve migren. Oruç, migren baş ağrısı çeken kişilerde migreni tetikleyebiliyor. Araştırmalar normal zamanlarda migren ağrısı çeken kişilerin açlık baş ağrısına yakalanma olasılığının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu destekliyor. Hipoglisemi açlık baş ağrılarının olası bir nedeni. Belirli bir genetik yapıya sahip bazı kişilerde kan şekerindeki küçük değişiklikler beyindeki ağrı reseptörlerini etkileyebilir. Bu da oruçluyken baş ağrısına yol açabilir. Özellikle şeker hastalığı olanlar, bu konuyla ilgili ilaç kullananlar, şeker hastalığı belirtisi gösteren kişiler ve şeker hastalığı risk faktörü taşıyan kişiler bu konuda daha dikkatli olmalı. Doktorlarına danışarak bu doğrultuda bir oruç ve yeme planı yapmalı. Eğer herhangi bir hastalığınız yoksa özellikle sahurda tükettiğimiz besinler protein içeriği ve lif içeriği yüksek olan besinlerden seçilmeli. Yumurta, yulaf ezmesi, kuru yemişler gibi besinlerden faydalanarak tokluk süremizi artırabilir ve bu türden bir baş ağrısının önüne geçebiliriz. Oruçluyken baş ağrısının ikinci bir nedeni kafein yoksunluğu olabilir. Genellikle son kafein alımından yaklaşık 18 saat sonra kafein yoksunluğundan kaynaklı baş ağrısı ortaya çıkabilir. Bu durum oruç baş ağrısının birinci nedeni olmasa da karşılaşılan bir durum. Peki bunu nasıl geçirebiliriz? Bunu su içerek ve sıvı alımını sürdürerek geçirebiliriz. Sıvı alımını sürdürmek özellikle migreni olan kişilerde, migrende susuzluktan kaynaklı olarak baş ağrısı tetiklenebiliyor. Bu yüzden iftardan sahura kadar 8 bardak suya ek olarak meyve ve sebze tüketmeye çalışalım. Yine şeker alımını azaltmaya ve yağlı yemeklerden kaçınmaya çalışalım. Ayrıca kafeini azaltırken egzersiz yapmakta, yani kafeinin yerine egzersizi koymak da çok önemli. Tempolu bir egzersiz tıpkı kahve gibi adrenalin salgılar ve kendinizi daha uyanık, daha dinç hissetmenizi sağlar. Bunun yanında derin nefes alma da kasların gevşemesine olanak tanır ve kafein yoksunluğunun iyileşmesine yardımcı olur. Diğer bir yöntem de tabii ki Ramazan'dan önce kafein tüketimini yavaş yavaş azaltmak ve sonunda bırakmak. Üçüncü bir baş ağrısı nedeni de sigara olabilir. Daha doğrusu sigarasızlık. Özellikle günlük bir paket ve üzerinde sigara içen kişiler oruç tuttukları süreçte açlık ve susuzluktan daha çok sigarasızlıkla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu durumda nikotine karşı bir bağımlılık geliştiği için sigaradan yoksun kalma durumunda sinirlilik, depresyon, titreme ve baş ağrısı gibi semptomlar görülebilir. 1-2 hafta boyunca bu semptomları yaşasak da sonrasında yoksunluk belirtileri gittikçe azalmaya başlar ve sağlıklı bir hayata dönüş yapmış olursunuz. Ramazan sigarayı bırakabilmek için önemli bir dönem. Beynimiz ağızdan bir şey almamaya odaklandığı için sigarayı bırakmak da diğer aylara göre daha kolay oluyor. Ramazanda sigarayı nasıl bırakacağımızla ilgili ayrıntılı bir videom var. Üst kısma bırakacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Dördüncü olarak uyku düzeninin bozulması. Ramazan ayında sahur nedeniyle uykumuzun bölünmesi, sahur sonrasında aşırı yemek ve aşırı su içmek, bundan dolayı hazımsızlık ve şişkinlik yaşamak. Bunların hepsi uyku düzenimizi bozabilir. Fakat her gün aynı saatte artık yenilen bir sahur yemeği olacağı için vücut kısa sürede buna uyum sağlayacak ve metabolizmayı düzenleyecektir. Ayrıca uyumaya engel olan şişkinlikle karşılaşmamak için sindirimi hızlandıracak rezene çayı, lif içeren kuru yemişler, sebze ve meyveler tüketilebilir. Çok aşırıya kaçmamaya ve yatmadan bir süre önce yeme içmeye son vermeye dikkat edilmeli. Son olarak psikolojik faktörlerden bahsedelim. Psikolojik nedenli baş ağrısı tabii ki sadece Ramazan ayında meydana gelmiyor, diğer aylarda da oluşabiliyor. Fakat Ramazan ayında ortaya çıkan açlık, susuzluk ve uykusuzluk gibi nedenlerle birleştiğinde bu olasılık artabiliyor. Özellikle stres faktörlerini ortadan kaldırmaya çalışmalıyız. Eğer bunları ortadan kaldıramıyorsak hafifletmenin yollarını arayabiliriz. Bu sayede daha dingin ve baş ağrısız bir Ramazan geçirebiliriz. Şu ana kadar konuştuklarımızı özetleyerek ve birkaç ekleme daha yaparak videomu sonlandırmak istiyorum. Susuzluktan kaynaklı baş ağrısını önleyebilmek için sahur ve iftar aralığında yeterince su içtiğimize emin olmalıyız. Dinlenmek
baş ağrısını azaltmak için önemli bir yöntem. Işık baş ağrısını şiddetlendirebilir. Özellikle migreni tetiklediğini biliyoruz. Karanlık bir odada dinlenmek baş ağrısını iyileştirebilir. Yine uyumak baş ağrısına iyi gelebilir fakat artırabilir. Bunu kendinizde deneyimlemeniz gerekiyor. Migren öyküsü olan kişilerde açlık baş ağrısı daha sık görüldüğünden oruç tutmadan önce migren ilacı almak işe yarayabilir. Migreni olan kişiler sahura kalkmalı, iftar sonrası iyi sıvı almalı ve mümkün olduğunca sıcaklık, ışık gibi migren tetikleyicilerinden uzak durmalı. Tıbbi nane yağı uygulamak. Tıbbi nane yağını başınıza ve şakaklarınıza sürmek baş ağrısını hafifletebilir. Yapılan çalışmalarda tıbbi nane yağının içerisindeki mentolün baş ağrılarına iyi geldiği belirtiliyor. Son olarak da baş ağrısı olduğunda vücudun belirli bölgelerine basınç uygulamak, kasları gevşeterek ve kan akışını iyileştirerek baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu ortak basınç noktalarını resimde görebilirsiniz. Baş ağrısı devamlı ve baş edilemeyen şekilde ise mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize hayırlı Ramazanlar ve sağlıklı günler dilerim.